Şu an içinde bulunduğunuz odayı hayal edin. Işıkları kapatın. Tüm cihazları fişten çekin. Mutlak bir sessizlik bekliyorsunuz değil mi? Ama aslında değil. Şimdi kulaklarınızın içinde değil, tam kafatasınızın derinliklerinde yankılanan düşük frekansta bir uğultu düşünün. Sanki dev bir dizel motoru evinizin duvarının hemen arkasında hiç durmadan rölantide çalışıyor. Ama dışarı baktığınızda hiçbir şey yok. İşte bu tarihin en sinir bozucu ve en sessiz gizemlerinden biri olan kaos uğultusu. 1990'ların başında New Mexico'nun o ıssız Taos kasabasında insanlar bir sabah bu sesle uyandılar. Kaçamadılar, kulaklarını tıkadılar, yastıkların altına gömüldüler. Ama o titreşim asla durmadı. İşin asıl ürkütücü tarafı ise şu: yanınızdaki kişi hiçbir şey duymadan mışıl mışıl uyurken siz o sesin beyninizi zonklatmasıyla büyük bir çaresizliğin içine düşüyorsunuz. Bugün bilimin 30 yılı aşkın süredir bir türlü açıklayamadığı, kurbanlarını fiziksel çöküşe ve dayanılmaz bir ruhsal baskıya sürükleyen o gizemli frekansı inceliyoruz. Hazırsanız sessizliğin aslında ne kadar gürültülü olabileceğini keşfetmek için derinlere iniyoruz. Bu video bittiğinde duyduğunuz her fısıltıdan şüphe etmeye başlayacaksınız. İşte o şüphe zamanla yerini somut bir kabusa bıraktı. 1990'ların başında New Mexico'nun bu sessiz kasabası nedeni anlaşılamayan fiziksel bir saldırı altındaydı. İlk başta kulaklarda hafif bir baskı gibi başlayan bu durum haftalar içinde tüm şehri saran ağır bir huzursuzluğa dönüştü. Şöyle düşünün, en güvenli alanınız olan evinizde oturuyorsunuz ama göğsünüzün tam ortasında neredeyse kemiklerinizi titreten o alçak frekansı hissediyorsunuz. Pencereyi sıkıca kapatmanız veya kapıları kilitlemeniz hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü bu ses dışarıdaki bir gürültü gibi duvarlardan sızmıyor. Sanki doğrudan atmosferin kendisinden, hatta toprağın derinliklerinden zihninize yükseliyor. Taos halkı kısa süre içinde tuhaf belirtiler göstermeye başladı. Hastaneler, nedeni bulunamayan ani burun kanamaları, günlerce süren uykusuzluk ve kafatasının içinde hissedilen dayanılmaz bir basınç şikayetiyle dolup taştı. Kurbanlar zihinlerinin içinde asla durmayan bir titreşimle yaşamaya çalışıyordu. Bu durum artık sadece bir ses değil, insan doğasına yapılmış sistemli bir işkence gibiydi. En kötüsü de dünya gece yarısı mutlak sessizliğe gömüldüğünde bu uğultunun daha da güçlenmesiydi. İnsanlar artık evlerinde dinlenemiyor, kendi zihinlerinin içinde bile kaçacak bir yer bulamıyorlardı. Bu duvarları olmayan ama kapısı asla açılmayan görünmez bir hapishaneydi. Ancak bu görünmez hapishanenin çok daha tuhaf, hatta korkutucu bir kuralı vardı. Herkes bu duvarların içinde değildi. Araştırmalar derinleştikçe bilimin açıklayamadığı o büyük ipucu ortaya çıktı. Kasaba halkının sadece %2'lik bir kesimi bu uğultuyu duyabiliyordu. Peki neden sadece onlar? Bu insanlar doğuştan gelen üstün bir işitme yeteneğine mi sahipti, yoksa bir şekilde bu frekansa mı kilitlenmişlerdi? Uzmanlar ilk başta bunun toplu bir kulak çınlaması vakası olabileceğini düşündü. Fakat aynı bölgede binlerce insanın aynı anda ve aynı frekansta bir yanılsama yaşaması tıbbi olarak imkansızdı. İşin en kafa karıştırıcı tarafı ise şuydu: en hassas mikrofonlar havada hiçbir ses dalgası kaydetmezken o %2'lik kesim işte orada tam şu an çalıyor diyerek feryat ediyordu. Mikrofonların sustuğu ama insanların beyninin zonkladığı bu nokta bize bir şeyi kanıtlıyordu. Karşımızdaki fenomen sıradan bir ses dalgası değil, doğrudan zihne zerk edilen bir sinyal olabilirdi. Belki de bu uğultu kulaklarla değil, çok daha derin bir yolla algılanıyordu. Eğer bu sadece yerel bir zihin oyunu ya da kasabaya özel bir sinyal olsaydı, olay New Mexico sınırlarında bir efsane olarak kalabilirdi. Fakat araştırmalar derinleştikçe dünya haritası üzerinde çok daha geniş ve korkutucu bir tablo belirmeye başladı. Taos'taki o sessiz çığlık aslında küresel bir orkestranın sadece tek bir notasıydı. İngiltere'nin Bristol kenti, Kanada'nın Windsor kasabası ve hatta Yeni Zelanda'nın uçsuz bucaksız kıyıları.
Birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki bu noktalarda insanlar aynı frekansta, aynı dayanılmaz uğultuyu rapor ediyordu. İşte bu nokta olayı yerel bir arıza olmaktan çıkarıp gezegensel bir bilmeceye dönüştürdü. Ham, yani uğultu olarak adlandırılan bu fenomen, dünyanın dört bir yanındaki belirli kurbanları aynı anda etkiliyordu. Harita üzerindeki noktaları birleştirdiğinizde ortaya çıkan manzara gerçekten dehşet vericiydi. Sanki birileri dünyanın her yerinde aynı anda görünmez bir düğmeye basmıştı. Peki ya duyduğumuz bu şey dünyanın kendi derinliklerinden gelen doğal bir fısıltı değil de tüm gezegeni kapsayan devasa bir yayınsa? Bilimin sınırlarını zorlayan bu genişleme bizi çok daha karanlık bir sorunun eşiğine getirdi. Bu devasa ses aslında neyi gizliyor? İşte bu devasa sesin ardındaki gizemi çözmek için 1993 yılında ABD Kongresi devreye girdi. En iyi akustik uzmanları ve jeologlardan oluşan bir ekip dünyanın en hassas cihazlarıyla Taos'a gönderildi. Amaçları basitti. O uğultuyu kaydetmek ve kaynağını bulmak. Ancak elde edilen kanıtlar bilim dünyasını daha önce hiç karşılaşmadığı bir çaresizliğin içine itti. Haftalarca süren ölçümler sonunda sismograflar ve mikrofonlar mutlak bir sessizliği işaret ediyordu. Fakat o kurbanları hala duyuyorum, işte tam şu an çalıyor diyerek feryat ediyordu. Yapılan ileri seviye testler insanların duyduğu frekansın 30 ile 80 Hz arasında olduğunu doğruladı. Yani fiziksel bir veri vardı ama kaynağına dair en ufak bir iz bile yoktu. Cihazların sağır kaldığı bu sessizliğin ortasında bilimin tüm kuralları sarsılmaya başladı. Eğer makineler bir şey duymuyorsa insanların beynindeki bu titreşim tam olarak nereden geliyordu? Bilim, tarihin en büyük duyulmayan ses vakasıyla karşı karşıyaydı. İşte bu bilimsel çaresizliğin ortasında yapılan bir deney, olayı tamamen başka bir boyuta taşıdı. Araştırmacılar, bu sesi duyduğunu iddia eden kişileri tamamen ses yalıtımlı, dışarıdan hiçbir gürültünün sızamadığı özel odalara yerleştirdi. Mantık şuydu, eğer ses dışarıdan geliyorsa bu odada kesilmeliydi. Ancak sonuç tam bir şok dalgası yarattı. Denekler o mutlak sessizliğin içinde uğultunun çok daha şiddetli hale geldiğini, sanki kafalarının içinde bir fırtına koptuğunu söylediler. Bu fiziksel olarak imkansızdı. Eğer dışarıda bir ses yoksa ve oda tamamen yalıtılmışsa bu insanlar neyi duyuyordu? İşte o an korkutucu bir ihtimal belirdi. Karşınızdaki şey bir ses dalgası değil, doğrudan sinir sistemine etki eden elektromanyetik bir enerji olabilirdi. Yani vücudunuz farkında olmadan dev bir antene dönüşmüş ve birilerinin gönderdiği o karanlık frekansa kilitlenmiş olabilirdi. Artık sadece bir gizemi değil, insan biyolojisine yapılan görünmez bir müdahaleyi konuşuyorduk. Bu görünmez müdahale sadece zihinsel bir huzursuzluk yaratmakla kalmıyordu. Kurbanların vücutlarında somut, fiziksel hasarlar bırakmaya başladı. Taos halkı üzerinde yapılan incelemeler, uğultuya maruz kalanlarda ani tansiyon yükselmeleri ve açıklanamayan kas seyirmeleri gözlemledi. Hatta bazı kurbanlar uğultuyu sadece kulaklarıyla duymadıklarını, iç organlarının adeta titrediğini hissettiklerini söylediler. Laboratuvar ortamında yapılan testler, düşük frekanslı dalgaların insan iç organlarıyla rezonansa girebileceğini kanıtladı. Yani bu ses, eğer doğru frekanstaysa vücudunuzu bir hoparlör gibi kullanıyor olabilir. Bir an için her hücrenizin saniyede onlarca kez sarsıldığını hayal edin. Bu artık sadece bir gürültü değil, her dokunuzda hissettiğiniz sistemli bir fiziksel yıkımdı. Peki, bu denli güçlü bir etkiyi ne yaratabilir? Bu sinsi dalgalar doğanın bir parçası mı yoksa birilerinin laboratuvarından çıkan korkunç bir deney mi? İşte bu soru masadaki teorilerin ne kadar karanlık ve uç noktalara uzandığını gösteriyor. Taos uğultusunun kaynağına dair öne sürülen ihtimaller basit bir doğa olayından çok daha fazlasını işaret ediyor. İlk ve en güçlü teori, orduya ait gizli, düşük frekanslı iletişim sistemleri. Denizaltılarla okyanusun derinliklerinde haberleşmek için kullanılan bu devasa radyo dalgalarının sivil halk üzerinde böyle bir yan etkisi olabilir mi?
İkinci ihtimal ise doğrudan ayaklarımızın altında yatıyor. Yer kabuğunun derinliklerindeki magmatik hareketlerin veya mikro depremlerin yaydığı o sinsi titreşimler. Üçüncü ve belki de en ürkütücü senaryo ise kitlesel zihin kontrolü deneyleri. Bazı araştırmacılar bunun HARP veya benzeri projelerin bir yan ürünü olduğuna inanıyor. Hiçbir teori tam olarak kanıtlanamadı ama hiçbiri de tamamen elenemedi. Siz hangisine daha yakınsınız? Devletin gizli bir projesine mi yoksa gezegenin kendi gizli çığlığına mı? İşte bu soruların cevabı belki de sandığımızdan çok daha yakınımızda bir yerde gizli. Yıllar geçtikçe Taos oltusunun şiddetinin azaldığı, insanların bu sese alıştığı söylendi. Fakat gerçek şu ki uğultu hiçbir yere gitmedi. Bugün bile dünyanın farklı noktalarından yeni ve çok daha rahatsız edici raporlar gelmeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda modern dijital kayıt cihazlarıyla yapılan bazı ölçümlerde daha önce fark edilmeyen tuhaf bir ritmik sinyal yakalandığı iddia edildi. Bu sinyal rastgele bir doğa olayından ziyade sanki kodlanmış bir mesaj ya da belirli bir düzeni takip eden bir yayın gibi duruyordu. Belki de ses durmadı. Sadece biz onu duymamayı, zihnimizin bir köşesine itmeyi öğrendik. Ya da daha kötüsü, asıl büyük fırtına kopmadan önceki o küçük, öncü titreşimleri yaşıyoruz. Bilim dünyası sessizliğini korusa da bu gizemli frekansların peşindeki araştırmacılar için asıl büyük keşif tam da şu an biz bu videoyu izlerken gerçekleşiyor olabilir. Videoyu sonlandırmadan önce sizden küçük bir şey yapmanızı istiyorum. Şu an bulunduğunuz yerdeki tüm ışıkları kapatın. Telefonunuzu veya bilgisayarınızı sessize alın ve sadece dinleyin. Odanın içinde çok derinden gelen o ince, neredeyse fark edilmeyen sızıntıyı duyuyor musunuz? Belki bir bilgisayar fanı, belki sokaktaki uzak bir trafik sesi olduğunu düşünüyorsunuz. Peki ya öyle değilse? Ya Taos uğultusu şu an sizin odanızdaysa ve siz onu yeni fark etmeye başlıyorsanız? Sessizlik aslında büyük bir yanılsamadır. Çünkü dünya asla tam olarak susmaz. Ve bazen bazıları için bu sessizliğin bozulması geri dönüşü olmayan bir zihinsel yolculuğun başlangıcıdır. Belki de siz de o seçilmiş %2'lik kesimden birisiniz. Ve bu gizemli frekansın yeni kurbanısınız. Sadece bugüne kadar yeterince dikkatli dinlemediniz. Taos uğultusu hala orada ve bir sonraki durağının neresi olacağını kimse bilmiyor. Belki de o durak tam şu an sizin zihninizdir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ses evrenin devasa bir tesadüfü mü yoksa hala cevaplamadığımız o büyük çağrı mı? Teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere. Şimdilik sessizliği dinlemeye devam edin.